Zamanların ötesinde, uzak dağların yamacına yaslanmış, zamanı unutmuş küçük bir köy varmış. Bu köyde geceleri lambalar erkenden sönermiş ama hiç kimse hemen uyuyamazmış. Çünkü herkes masal ninesinin sesini beklermiş. Nine her gece bastonuna yaslanarak yavaşça köy meydanına gelir, ay ışığının tam altındaki taş sıraya otururmuş. Çocuklar battaniyelere sarınır, büyükler sessizce yerlerini alırmış. Ve yıldızlar birer birer göğe dizilince, nine gözlerini gökyüzüne kaldırır, çok eski bir tınıyla başlarmış. Bu gece size rüzgarın içindeki eski bir şarkının hikayesini anlatacağım. Bu gibi sözlerle insanların gönlünü alırmış. Derler ki, zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Ben 15 yaşındayken babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, var varanın, sürsürenin, baykuşu çok olur, destursuz bağa girenin hali de budur. Yaranı Safa, Bekri Mustafa, kaynadı kafa. Ak sakal, kara sakal, pembe sakal, çangari sakal. Yeni berber elimden çıkmış bir taze sakal. Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı. Hamamcı olsam dost ahbap hatırı, biri benim karım değildir doğru kelam, bir gün başıma yıkıldı hamam. Dereden siz gelin, tepeden ben, sandığa siz girin, sepete ben. Bir padişah varmış. Bunun 3 kızı, 3 de oğlu varmış. Günlerden bir gün padişah hastalanır. Hekim, hoca getirtir, baktırsa da bir türlü iyi olamaz. Artık öleceğim diye bir gün oğullarını çağırır ve der ki, ben öldüğüm vakit benim mezarımı 3 gece her kim bekler de düşmanımı öldürürse tahtıma o geçsin. Kızlarımı da her kim istese ona verin. Birkaç gün geçer, padişah ölür, onu gömerler. O gece büyük oğlan babasının mezarına gider. Gece yarısına kadar orada oturur okur. Derken uzaktan bir ses gelir. Oğlan bunu işitince papuçlarını alıp kaçar. Saraya gelince niçin döndüğünü sorarlar. O da korkup kaçtığını söyler. Ertesi gün olur. O gecede ortanca oğlan babasının mezarına gider. O da gece yarısına kadar oturur. Yine bir ses duyulunca ortanca oğlan da papuçlarını eline alır ve kaçar. Sıra küçük oğlana gelir. Ertesi gece küçük oğlan hançerini beline sokup doğru mezara gider. Gece yarısına kadar oturur. Bir de bakar ki uzaktan ortalığı tiril tiril titreten bir ses geliyor. Oğlan hemen kalkıp o gürültüye doğru gider. Bakar ki bir büyük ejderha. Hemen hançerini çekip ejderhayı öldürür. Bunun ağzını, burnunu, kulağını kesip almak için gece karanlık olduğundan bir mum bulayım diye öte yana, beri yana bakınırken uzaktan bir mum ışığı gözüne ileşir. Hemen kalkar o ışığın olduğu yere doğru gider. Giderken de bakar ki bir köşenin başında ihtiyar bir adam oturmuş. Elinde 2 yumak, biri beyaz, biri siyah. Siyahı topluyor, beyazı salıveriyor. Baba ne yapıyorsun deyince o ihtiyar adam da oğlum benim işim gücüm budur. Geceyi toplayıp gündüzü açıyorum der. Oğlan baba daha benim çok işim var ama sabah olmasın diyerek adamın kollarını bağlar. O ışığa doğru gider. Gide gide bir kale dibine gelir. Bakar ki 40 kişi orada duruyor. Ne yapıyorsunuz deyince onlar da biz hırsızız. Şu kalenin üzerine çıkacağız ama bir türlü yol bulamıyoruz derler. Oğlan da ben sizi oraya çıkarırım ama siz de bana bir ışık verir misiniz der. Veririz derler. Oğlan haydi bana bir küfe çivi getirin der.
Onlar da hemen gidip bir küfe çivi getirirler. Oğlan çivileri duvara mıhlaya mıhlaya kalenin üstüne doğru çıkar. Onlara, benim çıktığım gibi siz de birer birer çıkın der. Onlar da birer birer çivileri tutarak doğru yukarı çıkarlar. Meğerse oğlan çıkanın başını kesip öbür tarafa atarmış. Bunların böylece 40'ı da ölür. Oğlan kalenin öbür yanına iner. Bakar ki büyük bir saray. Kapıyı açıp içeri girince merdiven başındaki taş direğe bir yılanın sarılıp çıktığını görür. Hançerini çekip taşa sapladığı gibi yılan 2 parça olur. Hançer de taşta kalır. Oğlan yukarı çıkar, bir kapı açar. Bakar ki bir oda. Yatakta bir kız yatıyor, güzel mi güzel. Hemen yavaşçacık kapıyı örtüp üst yanındaki kapıyı açar. Onda da yine güzel bir kızın yattığını görür. Onu da kapayıp daha üst yandaki kapıyı açar. Odanın içi turunçla kaplı. Onun da içinde bir kızın yattığını görür. Ama kızın güzelliğine dayanamayıp 1000 can ile aşık olur. Yine onu da kapar, saraydan çıkarak kalenin üstüne gelir. Çivileri çıkara çıkara aşağıya iner. Yola koyularak doğru o kollarını bağladığı adamın yanına varır. Adam, aman oğul nerede kaldın? Herkesin uyumaktan yanları ağrıdı deyince, oğlan bunun kollarını çözer, doğru ejderhayı kestiği yere gelir. Ejderhanın burnunu, kulağını kesip çantasına kor. Oradan saraya gelir. Bakar ki büyük kardeşleri tahta oturmuşlar, hiç sesini çıkarmaz. Birkaç günden sonra bir aslan gelir. Doğru padişahın karşısına çıkar. Padişah ona ne istediğini sorunca, o da padişahın büyük kız kardeşini istediğini söyler. Padişah, ben hayvana kardeş vermem diye arslanı kovarsa da küçük oğlan, babamız bize ne dedi, onun sözünü tutmayacak mıyız diyerek büyük kız kardeşini kolundan tuttuğu gibi arslana verir. Arslan da kızı alıp gider. Ertesi gün bir kaplan gelir. O da padişahtan ortanca kız kardeşini ister. Padişah yine vermemek istese de küçük oğlan, babamız bize onları her kim isterse verin dedi diyerek ortanca kızı da kaplana verir. Bu sefer ertesi gün bir kuş gelir. O da küçük kızı ister. Padişah ve kardeşi yine izin vermezler ama en küçük kardeşleri ısrar eder ve sonunda kuş kızı da alıp uçar gider. Bu kuş meğerse peri padişahı Zümrüdü Anka kuşuymuş. Gelelim kaleye. Kale içindeki saray bir padişahın imiş. Sabah olunca kalkarlar, padişah odasından çıkar. Bakar ki sarayın içine adam girmiş. Dışarı çıkar. Merdiven başındaki yılan ölüsüyle direkteki hançeri görür. Bir de öteyi beriyi aralarken bakarlar ki kale dibinde 40 tane adam ölüsü. Padişah bunları görür. Benim sarayıma giren düşman değil, dost demiş. Meğer o olmasa bu 40 kişi benim sarayımı soyacaklarmış. Bunları öldüren adamın hançeri burada kalmış. Kendisini nerede buluruz? Böyle söyleyerek onu bulmanın çaresini aramaya başlar. Vezirine der ki, ey lala, onu bulmak için bir hamam yaptıralım. Herkes gelsin. Para vermeden o hamamda yıkansın. Hep gelenleri arayın. Bu hançerin kını kimde çıkarsa benim sarayıma gelip bu 40 kişiyi kesen odur. Bunun üzerine bir hamam yaptırırlar. İşiten o hamama gelir. Gelmedik bir kimse kalmaz. Vezir padişaha, şahım, hamama gelmeyen filan padişahın 3 oğlu var, onlardır deyince padişah haber gönderir. Onlar da hamama gelirler. Bunların elbiselerini de ararlar.
Küçük oğlanın elbiselerinin arasında bu hançerin kınını bulurlar. Padişaha haber verirler. Padişah hemen oğlanı çağırtarak, "Ey oğlum, sen bana bunca iyilik ettin, ne dilersen benden dile," der. Oğlan da, "Senden hiçbir şey dilemem ama bana küçük kızını ver," deyince padişah, "Aman oğlum, benden onu isteme, tacımı tahtımı vereyim, ondan vazgeç," der. Oğlan, "Yok," diye diretir. "Verirsen onu alırım, başka bir şey istemem." Padişah, "Oğlum, sana ortanca yahut büyük kızımı vereyim. Çünkü küçük kızımı Rüzgar Dev isminde bir dev istedi. Ben de vermedim. Bu yüzden onu o gördüğün tunç kaplı odaya kapattım. Eğer oradan çıkacak olursa o dev kapıp gidecek. Çünkü o dev topla tüfekle hiçbir şeyle ölmez. Göze dahi görünmez. Öyle bir yaratıktır. Gel sen bu kızdan vazgeç," derse de oğlan ne olursa olsun onu isterim diye dayatır. Padişah da başa çıkamayıp kızı oğlana nikah eder. Düğün dernek kurar. Gel zaman git zaman. Kızla gülüp eğlenip otururlarken bir gün oğlan kıza der ki, "Aman sultanım, bunca zamandır bir yerlere gidemedim. 1 saat kadar izin ver de gidip biraz avlanayım." Kız da, "Aman şehzadem, yanımdan gidersen sonra beni kaybedersin," der. Meğerse o dev oğlanın korkusundan bir türlü kızın yanına varamazmış. Oğlan kıza çok yalvarır. Kız razı olunca da tüfeğini alır, saraydan çıkar. Dev kızı yalnız bulunca hemen rüzgar gibi gelip kızı alır kaçar. Biraz sonra oğlan gelir. Bakar ki kız yok. Padişaha gider. Kızın kaybolduğunu söyler. Padişah da, "Oğlum, ben sana demedim mi? O hınzır dev kızı kaçırdı," deyince oğlan kendini yerden yere vurur. Padişah, "Etme oğlum. Onun yerine sana öbür kızlarımdan birini vereyim. Gel vazgeç artık. O ele gelmez. Onu öldü say." Böyle dese de oğlan, "Yok, olmaz. Elbet gidip onu bulurum ya da ölürüm," diyerek atına biner, yola koyulur. Az gider, uz gider, dere tepe dümdüz gidip günlerden bir gün bir ovada yol alırken karşıdan ufak bir köşk görür. Ama gözüne hayal meyal göründüğünden bunun ne olduğunu anlayamaz. Meğerse orası ablasının köşküymüş. Kız da pencereden bakarken oğlanı uzaktan bir kuş kadar görüp, "Buradan kuş uçmaz, kervan göçmez. Bu nedir acaba?" Böyle diyene kadar oğlan da atını sürerek köşke yaklaşır. Kız da bunun küçük kardeşi olduğunu anlar. Hemen köşkün kapısını açar, onu içeri alır. İki kardeş sarmaş dolaş olarak birbirleriyle görüşürler, konuşurlar. Akşam olur, kız oğlana, "Kardeşim, şimdi arslan gelir. Ne kadar olsa hayvandır. Belki sana bir zararı dokunur," diyerek onu saklar. Demeye kalmaz aslan gelir. Oturup konuşurlarken kız aslana, "Şimdi benim kardeşlerimden biri buraya gelse ne yaparsın?" der. Arslan da, "Büyük kardeşin gelmiş olsa bir pençe vuruşta canını alırım. Ortanca kardeşin gelse onu da öldürürüm. Küçük kardeşin gelirse onu 2 elimin üzerinde sabaha kadar uyuturum," der. "Çünkü seni bana o verdi. O benim has kardeşimdir." Bu sözler üzerine kız, "Küçük kardeşim geldi," diyerek oğlanı sakladığı yerden çıkarır. Arslan ayağa kalkarak, "Vay efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz," diye oğlana saygı gösterir. Konuşmaya başlarlar. Arslan ona nereden gelip nereye gittiğini sorar. Oğlan da başına gelenleri anlatarak Rüzgar Dev'i aradığını söyler. Arslan, "Vallahi ben onun adını işitirim ama kendisinin nerede olduğunu bilemem. Hem sen onunla başa çıkamazsın. Gel bundan vazgeç," derse de
oğlan bir türlü vazgeçmez. Elbet gidip onu bulurum der. O gece orada yatar. Ertesi gün atına binip çıkar gider. Yine biraz yol alır, bakar ki uzaktan bir köşk daha görünüyor. O da ortanca kız kardeşinin köşküymüş. Köşkün penceresinden kız da onu görüp bu kimdir diye bakarken köşke yaklaştıkça kendi kardeşi olduğunu anlar. Aşağı inip oğlanı köşke alır. Bunlar görüşüp hoşbeş ettikten sonra akşam olur. Kız, kardeşim, şimdi kaplan gelir. Belki seni görünce bir şey yapar. Gel seni saklayalım deyip oğlanı bir yere saklar. Kaplan gelince kız, şimdi kardeşlerimden herhangi biri gelse ne yapardın diye ona sorar. Kaplan da, büyük kardeşinle ortanca kardeşin gelse ikisini de bir pençede öldürürüm. Ama küçük kardeşin gelse onu sabaha kadar dizimde yatırırım deyince kız, küçük kardeşim geldi deyip oğlanı çıkarır. Kaplan oğlanı görür görmez, vay kardeşlik, nereden gelip nereye gidersin diyerek onu güler yüzle karşılar. Oturur konuşurlar. Oğlan başına gelen işleri anlatır. Rüzgar devi aramak için orada olduğunu söyler. Kaplan, ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız adını işitiyorum der. Gitme, etme, boş ver diye bir takım sözler söylese de oğlan dinlemez. Sabah olunca oğlan atına binip yola çıkar. Şurası senin, burası benim diye durmayıp atını sürer. Az gider, uz gider. Bir karaltıdır uzaklarda gözükür. Oğlan, acaba bu nedir diye atını sürünce gide gide o karaltıya yaklaşır. Bakar ki bir büyük köşk. O da küçük kardeşinin köşküymüş. Oraya yaklaşır. Kız pencereden oğlanı görür. Vay kardeşim, sen nerelerden geldin diye oğlanı içeri alır, birbirlerine sarılırlar. Neyse, kız sevinir. Oğlan da kardeşlerinin sağ olduklarını görüp öğrendiği için sevinçliyse de kendi karısının derdinden bir türlü durup oturamaz. Uzatmayalım, akşam olur. Bu kız da kardeşine, kardeşim, şimdi kuş gelir. Ne kadar olsa hayvandır. Belki sana bir şey yapar diyerek oğlanı saklar. Kuş gelir, kız da kardeşlerinin gelip gitmesinden söz açar. O zaman kuş, büyük kardeşleri gelecek olursa onların ikisini birden ağzına alıp göklere uçacağını, sonra da yere atacağını, onları öyle öldüreceğini söyler. Küçük kardeşin gelse onu sabaha kadar kanadımın üstünde oturturdum der. Kız da oğlanı çıkartır. Kuş ona, vay evlatcağızım, sen buralara nasıl geldin, korkmadın mı deyince, oğlan da başına gelen işleri anlatarak rüzgar devi bulmak için geldiğini söyler. Kuş, oğlum, sen onu hem bulamazsın, hem bulsan da onunla baş edemezsin. Gel vazgeç bu işten filan dese de oğlan, ya öleceğim ya onu öldürüp karımı alacağım der. Kuş ona bir türlü söz geçiremeyince, oğlum, madem durmuyorsun, bari sana onun sarayının nerede olduğunu söyleyeyim. Saray filan yerdedir. Oraya gittiğinde sakın devin kendisine görünme. Eğer o seni görecek olursa hemen öldürür. Hiç bakmaz. Üstelik sen onun nereden gelip nereye gittiğini de göremezsin. Çünkü o rüzgar gibidir. Kendini sakın diye ona öğüt verir. Oğlan da sabah olunca atına binip yola koyulur. Gide gide günlerden bir gün devin sarayına yaklaşır. Büyük bir saray görür. Öyle ki ucu bucağı yok. Kız da pencereden oğlanı görür. Aman şehzadem, sen buraya nasıl geldin diyerek kendini pencereden aşağı atar. Oğlan da karısını tutar, birbirleriyle görüşürler. Kız şehzadeye, dev 3 gündür uyuyor, durmayıp kaçalım der. Meğer dev uykuya yattı mı 40 gün uyurmuş. Bunlar ata binip
oralardan durmaz giderler. Onlar gitmede olsun, dev uyanır. Sultana, aç kapıyı, bir kere senin yüzünü göreyim diye yalvarır, yakarsa da hiç ses çıkmadığını görür. Hemen kapıyı kırarak içeri girince bakar ki kız yok. Ya Mehmet Şah gelip sultanı aldı demek. Biraz yol alın bakalım diyerek oturur, kahvesini, çubuğunu içer. Kalkar bunların ardına düşer. Demeye kalmadan kız devin rüzgarını işitince eyvah şehzadem, dev geliyor der. Dev onlara yetişerek oğlanı tuttuğu gibi yere vurur. Kolunu, bacağını kırar, kafasını uçurur, bırakır öyle. Kız da deve, bari onu öldürdün, ölüsünü atının heybesine koyalım da elbet bunu biri bulur, bir yere gömer der. Dev de ne yaparsan yap diye cevap verir. Kız oğlanın ölüsünü atın heybesine koyar. Atın gözlerinden öperek, ya hayvan, bunu doğru yerine götüresin der. Dev kızı alıp yine sarayına götürür. Kız odasına gider oturur. Ama devle hiç konuşmaz. Devin yalvarmaları, yakarmaları hep boşa gider. Bunlar burada oturmada olsun. Oğlanın atı gide gide doğru küçük kız kardeşinin köşkünün önüne varır. Orada bir kere kişneyince kız atın sesini işiterek pencereden bakar ki kardeşinin atı gelmiş. Hemen aşağı iner, atı içeri alır. Heybeyi açıp da kardeşinin ölüsünü görünce bağırıp çağırarak kendini yerden yere vurur. Akşam olup kuş gelince kızın ağlayıp sızlanmasını görür. Ey sultanım, sana ne oldu der. Kız da kardeşinin ölüsünü gösterir. Bu kuş bütün kuşların padişahı olduğundan ne kadar kuş varsa hepsini toplar. İçinizde cennet bahçesine gitmiş olan var mıdır diye onlara sorar. Onlar da hiçbirimiz gitmedik ama filan yerde bir ihtiyar akbaba vardır. Belki o gitmiştir derler. Kuş, haydi onu bana çağırın derse de kuşun biri, efendim o çok ihtiyardır, buraya gelemez der. Öyleyse biriniz arkasına alsın da getirsin deyince kuşun biri gider akbabayı alır getirir. Kuş ona, ey baba, cennet bahçesine hiç gittin mi diye sorar. Akbaba da, oğlum 12 yaşındayken bir kere gitmiştim der. Öyleyse yine gidip bana oradan bir şişe su alasın. Oğlum ben oraya gidemem. Buraya nasıl geldiyse oraya da öyle gidersin. Bu akbaba yine bir kuşun arkasına binip doğru cennet bahçesine gider. Oradan bir şişe su getirir. Sonra tekrar kendi yerine döner. Kuş oğlanın ölüsünü yatırarak kollarını, bacaklarını, başını yerli yerine koyup o sudan sürünce oğlan uykudan kalkar gibi aksırarak dirilir. Aman ben neredeyim diye dört bir yanına bakınır. Biraz aklı başına gelir. Kuş, oğlum ben sana demedim mi bu dev seni öldürür diye. İşte senin her bir yanın ayrı bir parçalanmış. Atının heybesinde bulduk seni. Gel bu işten vazgeç. Bir daha o devin eline geçersen seni yine öldürür. Hem de bir daha atının heybesine koymaz. Sonra dağ başlarında kurtlar kuşlar yer seni der. Oğlan vazgeçmeyip ille de giderim deyince kuş da oğlum madem ki sen bundan vazgeçmeyeceksin oraya vardığında karını alıp kaçma. Devin tılsımını anla da ilk önce onu öldürelim. Sonra karın da kurtulur sen de kurtulursun der. Demesiyle de oğlan atına biner. Doğru devin sarayına varır. Kızla buluşurlar. Oğlan kuşun dediği gibi devin tılsımının ne olduğunu anlamasını kıza söyler. Sonra da ben şu karşıki dağın arkasında saklanayım. Sen bunu öğren sonra bana haber ver deyip gider. Dev kızın oda kapısına gelince kız hadi oradan defol git. 40 gün yatarsın beni hiç düşünmezsin. 2 lakırdı edecek kimseyi de bulamam der.
Dev de kız benimle konuştu diye sevinerek "Aman sultanım, ne isterseniz size eğlence olsun diye getireyim" der. Kız, senden ne isteyeyim? Kendin rüzgar gibi bir hayvansın. Senin eğlencen ne olur? Sen böyle rüzgar gibi nasıl gezersin? Senin tılsımın nedir? Bana göster de bari ben de ne olduğunu anlayıp onunla eğleneyim der. Aman efendim, benim tılsımım çok uzaktadır. Hem oraya kimse gidemez. Eğer senin şehzaden sağ olsaydı, onda yiğitlik vardı. Belki o gidebilirdi. Ondan başka oraya giden bulunmaz. Ben öyle tılsımı ne yapayım? O nerededir ki kimse gidemiyor? Hem tılsımın nasıl şeydir? Dev kızın kendisiyle konuşmasından çok hoşlanarak "Aman sultanım" der. "Biraz size yakın geleyim de tılsımın nasıl bir şey olduğunu bir anlatayım. Gel de anlat bakayım, o nasıl şeydir?" "Sultanım, 7 kat denizin ortasında bir ada olup, o adada bulunan bir öküzün karnında altın kafes ile bir güvercin vardır. İşte o benim tılsımımdır. Senin şehzadenin küçük bir kız kardeşinin köşkü karşısında yüksek bir dağ vardır. O dağın tepesinde bulunan çeşmeye her sabah 40 tane deniz aygırı gelir. Bunlar su içerlerken başlarını sudan çekmeden önce her kim bu aygırlardan birini nallayıp eğerleyecek, sonra da onun üzerine binecek olursa o aygır başını sudan çeker çekmez sırtındaki adama 'Emret sultanım' der. O da gideceği yeri söyleyince onu oraya götürür. Hadi oradan. Ben öyle tılsımı ne yapayım? Oraya kim gidip de onu getirecek? Hadi çık kapıdan dışarı" diye kız devi kovar. Dev de kızla epeyce görüşüp konuştum diye sevinip gider. Uykuya yatar. Demeye kalmaz, Şah Mehmet saraya gelir. Kız devin anlattığı gibi şehzadeye işi anlatır. O da atına binip doğru küçük kız kardeşinin köşküne gider. Bütün bunları kuşa anlatır. Kuş sabah olunca 5 tane kuş çağırır. "Haydi Şah Mehmet'le şu karşıki dağa gidin. Oraya çıkan deniz aygırlarından birini su içerken nallayıp eğerleyin. Başını sudan çekmeden şahı üzerine bindirin" diyerek kuşlarla oğlanı yollar. Bunlar o dağa giderler. Uzatmayalım. Aygırlar çıkınca hemencecik bütün işleri görürler. Oğlan aygırın üzerine biner. Aygır da başını sudan çekip "Emret sultanım" der. Oğlan "Filan adaya gideceğim" deyince gözünü kapayıp açana kadar kendini adanın kenarında bulur. Aygırın başlığını çıkarıp cebine soktuktan sonra kendi başına adanın içine doğru yürür. Demeye kalmaz, karşısına bir Yahudi çıkıp "Ey oğlum, sen buraya nereden geldin?" diye sorar. Oğlan da "Benim gemim karaya vurdu. Ben de yüze yüze buraya çıktım" der. "Sen burada necisin?" Yahudi "Ben rüzgar devin uşağıyım" der. "Onun bir öküzü vardır. Ben burayı eker biçer, bu öküzü beslerim. Sen de bana uşak olur musun?" "Peki, olurum." "Sen her gün şu havuzu suyla dolduracaksın." "Peki bezirgan." Oğlan birkaç gün orada oturur. Bakar ki havuzun kenarında büyük büyük fıçılarla şarap dolu. Hemen Yahudi gidince fıçıdaki şarapların hepsini su yerine havuza boşaltır. Demeye kalmaz, devin tılsımı olan öküz susayarak gelip havuzdan su içeyim diye bütün şarapları içer. Birkaç adım gidince yere düşer. Oğlan hemen öküzü keserek karnını deşer. İçinden altın kafesi alır, cebindeki başlığı çıkartıp denize vurunca aygır meydana çıkar. "Emret" der. Oğlan "Rüzgar devin sarayının önüne gideceğim" der. Gözünü kapayıp açmasıyla da kendini sarayın önünde bulur. Kız da acaba şehzadem ne zaman gelecek, ne etti, ne yaptı diye beklermiş. Oğlanı görür görmez hemen aşağı iner.
Dev de o gün uykudan kalkacakmış. Oğlan kızı da aygıra bindirir. Aygır onlara nereye gideceklerini sorar. Onlar da Zümrüt Anka Koşu'nun köşkünün önüne gideceklerini söylerler. Meğerse orası çok uzak bir yermiş. Aygır gözlerini kapamalarını söyleyip göğe uçar. Onlar gide dururlarken dev uykudan kalkar. Yine kızı bulamayınca eyvah Şah Mehmet yoksa o mu geldi diye şüphelenir. Hemen durmayıp onların arkalarına düşer. Kız devin gelişini işitir. Aman şehzadem, dev peşimize düşmüş geliyor der. Oğlan da daha önceden gözü korkmuş olduğu için devin onu öldüreceğini düşünerek tir tir titremeye başlar. Aygır, korkmayın, o kafesteki kuşun kafasını koparın deyince oğlanın aklı başına gelir. Hemen kuşun kafasını koparır. Dev de ölür gider. Bunlar sevinerek kuşun köşküne varırlar. Aygırı da salıverirler. Kuş onlarla karısını görünce pek sevinir. Birkaç gün orada oturduktan sonra atlarına binerek doğru ortanca kız kardeşinin köşküne giderler. Birkaç günde orada oturup günlerden bir gün oradan da çıkar, büyük kardeşlerinin köşküne uğrarlar. Onlarla da görüştükten sonra doğru kızın sarayına gelirler. Analarına, babalarına kavuşurlar. Yeniden 40 gün, 40 gece düğün yaparlar. Oğlan kendi babasının düşmanını öldürdüğünden, böylelikle de babasının vasiyeti yerine geldiğinden kendisinin padişah olacağını söyler. Herkes oğlana hak verip padişah olmasını doğru bulur. Büyük kardeşlerini tahttan indirip onu padişah yaparlar. Onlar da ömürlerinin sonuna kadar rahatlık içinde yaşarlar. Nine diğer masalına geçer ve anlatmaya başlar. Odun yarıcı masalı. Vaktin birinde bir odun yarıcı, bir de bunun karısı varmış. Bu odun yarıcı gündüzleri dağa gidip odun keser, akşam üzerleri de kestiği odunları götürüp satarmış. Eline geçen paralarla bakkaldan yiyecek bir şeyler alıp evine getirir. Karısı da bunları pişirir, yerler, içerlermiş. Sonra da çalar, oynar, şarkı söyler, neşe içinde vakitlerini geçirirlermiş. Ertesi gün odun yarıcı yine dağa gidip odun keser, akşamüstü bunları sattıktan sonra eline geçen parayla evine yiyecek, içecek alıp döner, her zamanki gibi yer, içer, çalar, oynar, gülermiş. Onlar günlerini böyle geçire dursunlar. Günlerden bir gün padişah geceleri mum yakılmasını yasak eder. Bu mum yasağı herkes uyar. Hiç kimse geceleyin mum yakmaz. Ne var ki bu odun yarıcı yine her zamanki gibi yiyip içmekten, çalıp oynamaktan geri kalmaz. Bir gece padişah çıkıp mahalleleri, evleri dolaşmaya başlar. Geze geze bir de bu odun yarıcının evine gelip bakar ki evin içerisinde bir gürültü, bir patırtı, çalgı, çağanak deme gitsin. Padişah bir süre pencerenin aralığından onların bu hallerini seyreder. Bundan pek hoşlanır. Sonra da odun yarıcının evini unutmamak için evin kapısına bir nişan koyarak gider. Ertesi gün adamlarına odun yarıcının evine bir atla bir kat urba götürmelerini, oduncuyu da alıp yanına getirmelerini söyler. Adamlar atla urbayı alır, odun yarıcının evine gelirler, kapıyı çalıp oduncuya sorarlar. Oduncunun karısı da kocasının evde olmadığını, odun kesmek için dağa gittiğini söyler bu adamlara. Onlar da gidip odun yarıcıyı dağda bulur, alıp getirirler. Padişahın gönderdiği urbaları giydirip onu ata bindirir, doğru padişahın yanına götürürler. Yolda giderlerken oduncuyu gören dilenciler ondan sadaka isterler.
Odun yarıcı da atın üstünde elini cebine sokar. Bir de bakar ki cebinde 5 para yok. Dört bir yanını sarmış olan dilencilere dönüşte dönüşte diyerek yoluna devam eder. Gide gide en sonunda padişahın yanına varır. Padişah ona ne işle uğraştığını sorar. Odun yarıcı da gündüzleri odun kestiğini, akşamleyin onları sattığını, eline geçen parayla da evine yem, yemiş, yemek, böyle şeyler alıp karısıyla birlikte yiyip içip oynadıklarını söyler. Padişah bu odun yarıcıya kapıcıbaşı unvanıyla bir de güzel kılıç verir. Odun yarıcı atına binip evine dönerken yolda dilenciler yine üşüşerek ondan para isterler. Odun yarıcı eline cebine sokar, bir de bakar ki yine para yok. Sağını solunu sarmış olan dilencilere "Sizde de yok, bende de yok. Sizde de yok, bende de yok." diye evine kadar gelir. Kadın kapıyı açar, odun yarıcıyı içeri alır. Oturup konuşmaya başlarlar. Adam o gün başından geçenleri karısına bir bir anlatır. Demeye kalmaz, akşam karanlığı basar. Karınları acıkır. Adam karısına "Şimdi ne yapacağız?" der. "Sanki bu iyi mi oldu? Para yok, pul yok. Ne yiyip ne içeceğiz?" Kadın da "Padişahın sana verdiği şu koca kılıcı bakkala götür de yerine yiyecek bir şeyler al bari," diye adama akıl verir. Adam kılıcı alıp doğru bakkala gider. Biraz yem yemek alır, evine gelir. Karısıyla oturup bir güzel yer içerler. Yine her zamanki gibi oynarlar, eğlenirler. Hiçbir şey düşünmezler. Bu odun yarıcıyı arkasından izlemiş olan padişahın adamlarından biri bunların yaptıklarını gider padişaha haber verir. Bu arada odun yarıcı da bakkala bıraktığı kılıcın yerine tahtadan bir kılıç yapıp kınına sokmaktan geri kalmaz. Meğerse o zamanlar padişah bir kimseye bahçıvanbaşı, kapıcıbaşı gibi bir rütbe verince bu kimseye mutlaka bir suçlunun başını kesme görevini de yüklermiş. Padişah habercinin söylediklerini işitir işitmez hemen adamlarını bir meydana toplar. Birini gönderip odun yarıcıyı da çağırtır. Adam haberi alır almaz giyinir, atına biner, doğru sarayın yolunu tutar. Saraya varınca oradaki meydanda birçok insanın toplanmış olduğunu görür. Padişah birini gönderip bir suçluyu getirtir. Oduncuya da "Şu adamın başını kes bakalım," diye emir verir. Odun yarıcı bakar ki kılıcı tahta. Nasıl etsin de bu işin içinden çıksın? Elini kılıcının kabzasına atıp "Tanrım, şu adamın günahı yoksa tuttuğum kılıç tahta olsun. Eğer varsa başını bir vuruşta kessin," diyerek kılıcını çeker. Orada toplanmış olanlar bir de bakarlar ki kılıç kılıç değil de bir tahta parçası. Herkes şaşırır kalır. Padişah bu odun yarıcıya vermiş olduğu kılıcın nerede olduğunu, adamın bunu yiyecek almak için bakkala verdiğini bildiği halde onun bu davranışından pek hoşlandığından hiç sesini çıkarmaz. Bir şey bilmemezlikten gelir. Ona bir konak bağışlar, bol bol para verir. Böylece odun yarıcıyla karısı ömürlerini rahatlık içinde güle oynaya geçirirler. Padişah da bu adamı pek severmiş. Onu arada bir çağırıp kendisiyle sohbet eder, gülmeyen yüzünü güldürmesini dilermiş. Adam bütün ömrünü rahatlık, refah içinde geçirirmiş. Onlar da böylelikle ermişler muratlarına. Gökten 3 elma düştü. Biri bu masalı anlatanın başına, biri bu masalı uyduranın başına, biri de bu masalı dinleyenin başına, der ve susar nine. Etrafındaki herkes uyumuş imiş. Nine de mutluluk içinde koyulmuş kendi kulübesinin içine.
İyi geceler, tatlı rüyalar sevgili masal sever dostlarım.